Selam Grafik Adam izleyicileri. Bu hafta farklı bir konseptle ilk defa karşınızdayım. Farklı bir tarzda bir videoyla. Bu hafta BIST'te en çok ilgi gören 3 tane hisseyi hızlı bir şekilde analiz olarak teknik anlamda inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Seçtiğim 3 tane hisseden ilki Türk Hava Yolları hissesi. Videonun sonuna kadar izlerseniz bunun yanında Ereğli ve VSNM'de yani Vişne Madencilik Üretim'in hisselerini videomuzun içerisinde birlikte orta uzun vade ve günlük 4 saatlik gibi zaman dilimlerinde birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak Türk Hava Yolları'nın aylık grafiğiyle başlamak istiyorum. Uzun vade yatırımcıları için burada denecek hiçbir şey yok. Çünkü şu anda yükseliş hareketi gayet güzel bir şekilde hiç trend bozulmadan devam ediyor diyebiliriz. Burada belirlediğim bir seviye aşağılarda zaten 227 TL. Burada önemli gördüğümüz seviyedir. Şimdi haftalık anlamda en önemli seviyemiz biraz daha aşağıya çekelim tam net bir yer olsun. 295 lira haftalıktaki kuvvetli desteğimiz olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Önceden kuvvetli bir haftalık dirençti burası. Aşılmasıyla birlikte artık burası bizim için bir destek görevi görebilecektir diye düşünüyorum. Bunun altında da şu bölgeyi hemen hızlıca çizeyim. Haftalıkta 248.6. Haftalık anlamda bir düşüş trendi ilk defa Ichimoku indikatörü bakın şu bölgede bir kırmızı sinyal ve satış sinyali vermişti. Fakat hemen geçen haftaki alımlardan sonra fiyat tekrardan bulutların üzerine çıktı. Artık bu süreçte biz bunun bir fake bir hareket mi olduğunu yoksa gerçekten yükseliş trendinin devam mı edeceğini birlikte gözlemleyeceğiz. Teknik anlamda baktığımızda şu dibin altında bir kapanışın şurada geldiğini hemen hemen görsek de trend şu anda Ichimoku indikatörüne göre devam edebilir gibi duruyor haftalık anlamda en azından. Olumsuz sadece burada Kijun Sen'in yukarıda olması. Onun dışında her şey olumlu gözüküyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken bölgelerdeyiz ve an itibariyle de alım yapılması noktasında biraz temkinli olunması gereken bölgedeyiz. Şu aşağılar biraz daha alım için 295 TL civarı daha hoş gözüküyor. Bunu söylemiş olalım. Günlük anlamda trendin tekrardan yükselişe, pozitife evrildiğini tabii buradan söyleyebiliriz. Ama şu anda tam olarak neredeyiz ona bakalım. Yeni bir direnci en son günlük kapanışla aşmış vaziyetteyiz. Onun rengini hemen mor yapıyorum. Onun üstünde bir direncim daha var şurada çizmek istediğim. Orası da 322. Yani bir direnci açtık. 322 önümüzdeki hedef. 322'nin üzerinde olumlu görünebilmesi için paritenin böyle güzel bir şekilde burayı hacimli bir mumla yukarı yönüne aşıp orada kapatması ve burada biraz akümüle olması en azından 1-2 gün bunun üzerinde geçirilmesi yükseliş hareketinin devam edeceğini bizlere gösterir. Yani alım yapmak için bu bölgede acele etmek yerine şu aşağı bölgeyi beklemek 295'i veyahut da şunun üzerinde net kapanışlar ve burada fiyatın tutunduğunu görmek daha olumlu olacaktır diye düşünüyorum Türk Hava Yolları hissesi için. Hemen ikinci sırada bulunan Ereğli hissemizin analizine geçelim. Aylıktan başlayalım. Aylıkta Ereğli'de de aynı şekilde çok uzun vadede herhangi bir bozulma yapıda bir sıkıntı şu anda görünmüyor. Burada ben 21.98 yani 22 diyelim oraya. 22 önemli bir destek seviyesi aylıkta. Onun da aşağısında 17.45'ler önemli gözüküyor. Herhangi trendte bir bozulma yok diyelim Ereğli'de. Haftalığa döndüğümde haftalıkta da yine bir süreliğine şurada bakın bir kırmızı bulutun kırmızıya dönmesi, fiyatın aşağı sarkması sonrasında tekrardan bulutun kazanıldığı ve indikatörümüzün diğer çizgilerin hepsinin de olumluya döndüğünü görüyoruz. Bu da haftalıkta hala olumlu yapının bizler için devam ettiğini gösteriyor. Şurası turuncuyla belirttiğim bölge 26.32. Gördüğünüz gibi haftalık anlamda üzerinde kapanış gelmiş. Az evvel Türk Hava Yolları hissesinde de belirttiğim gibi üzerinde bakın fiyatın tutunduğunu ve yukarı yönlü devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu buradan haftalık anlamda görüyoruz. Dolayısıyla elinde bu hisseyi tutanlar için şu anda pek bir sıkıntı görünmüyor gibi duruyor buradan. Altında haftalık bir destek daha çizmem gerekirse yani fiyat buralardan aşağı giderse 24.10. Orası da bizim için bir destek görevi görecektir haftalık anlamda. Hemen günlüğe dönüyorum buradan. Günlükte ne gözüküyor? Günlükte indikatörümüz zaten şu aşağı bölgelerden itibaren bakın şöyle yukarıya kırdıktan sonra bulutu tekrar buluta bir retest vermiş. Ondan sonra yukarı yönlü hareketin gayet olumlu bir şekilde devam ettiği ve şurada da yine bir kesişim geldiği bu önemli bir sinyaldir. Bulutun üzerinde Tenkan-Sen'in Kijun-Sen'i yukarı yönlü kesmesi bir kuvvetli al sinyalidir. Dolayısıyla burada da şu anda günlük anlamda çok kuvvetli olmasa da bir direnç noktamız şurası var ve o direnci şu anda zorluyor. Orayı da mor renkte tutuyorum.
Yani biz şimdi fiyatın bu bölgenin de üstünde tutunup ondan sonra yukarıya devam etmesini bu indikatör ve teknik veriler eşliğinde değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Dolayısıyla ellerinde Ereğli hissesi tutan veya yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarımız buradaki seviyelere dikkat etsinler, anlattıklarıma dikkat etsinler. Son hissemize geçiyorum hemen. Evet, Vişne Madencilik. Bu konuda yani sizlerle birlikte şu anda ben de ilk defa grafiğini açtım. Sadece yaptığım araştırmada bundaki yüksek hacim hareketlerinden ötürü bunu seçtim. Şu anda ne olabilir diye bunun çok diğer hisseler gibi köklü bir geçmişi olmadığını görüyorum. Yani ne zaman çıkmış bu? 10 Şubat 2025'te çıkan bir hisse. Şu anda haftalık anlamda henüz Ichimoku indikatörüne göre net bir yapısı oluşmamış ama şurada kuvvetli bir düzeltmenin akabinde buradan bir tepki yükselişi olabileceğini buradan en azından görüyorum. Şu bölge sanki Kijun-sen yeni oluşmaya başlamış bir kuvvetli destekmiş 451. Şu anda onun altında kuvvetli alımla yukarı yönlü tekrar bir hareket gelmiş. Kuvvetli satışı 857'den bakın çıkmış. Bunu 400'e kadar yani büyük zararda olan insanlar vardır muhtemelen bunda. Şimdi günlük anlamda inceleyelim biz bunu. Bize ne söylüyor? En azından elinde bunları tutan, bu hisseleri tutanlar varsa onlara belki bir katkısı olabilir diye düşünüyorum. Burada en önemli seviyeyi belirliyorum. Bunları not almanızda fayda var. Günlükte arkadaşlar 610 en kritik seviyesi şu anda Vişne Madenciliğin 610 seviyesidir. Bunu unutmayın. Burası çok kuvvetli bir direnç olarak çalışır diye düşünüyorum. Yükseliş dalgası gayet güzel giderken bakın burada bulutumuzun artık ön kısmı iyice incelmiş, daralmış, kırmızıya dönmek üzere. Aşağı yönlü fiyat ne yapmış? Çok kuvvetli satışlarla günlerce süren Tenkan-sen ve Kijun-sen'in altında kapanışlar gelmiş. Tepkiyi nereden almışız? Bulutun alt bandından almışız. Bu bize diyor ki bir süre daha yükseliş bu bölgelerden başlayıp bir yukarı düzeltme hareketi gelebilir. Bunu değerlendirmek isteyenler olabilir. Elinde hisse olup hele hele şu yukarılardan burada mala girmiş olanlar varsa bunların şu seviyeye 610'a dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçekten bu bölge riskli çünkü buradan sonra daha aşağıya daha sert hareketler de gelebilir. Yapısı pek hoş bir yapı değil yani işin açığı. Şimdi burada bir seviye daha çiziyorum bakın. İlk önümüzde karşılaşacağımız direnci belirliyorum sizlere. 503. Yani şu anda fiyat 400 ya. 500 TL önce bizim ilk hedefimiz olacak. Buralardan dönüş aldığımız takdirde ve ondan sonraki hedef onun üstünde tutunursak 610 olacak. Aşağıdan bir günlük seviye daha belirliyorum. Bu da ileriye dönük ben hani buna yatırım yapmak istiyorum, biraz para kazanmak istiyorum diyenler varsa onların beklemesi gereken seviyeler gelmez demeyelim 262-263 TL civarı güzel alım bölgesi olarak çalışabilecek bölgedir. Bu bölgelerden yapılacak yatırımlar bizlere para kazandırabilecektir. Bunu unutmayalım. Şu anda günlükte de yani trend düşüş trendine zaten dönmüş diyebilirsiniz. Ama bu tip hareketlerde genelde düşüş olur. Şöyle çizelim. Sonrasında bir tepki yükselişi yukarıya doğru şöyle gelir. Ondan sonra sen buradayken aldanıp da biz gidiyoruz diye bakarken fiyat buradan daha aşağılara gelebilir. İkinci kez zarara dönebilirsin veya buradan ekleme yaparsın. Bu bölgede satmaya kıyamazsın. Daha fazla zararla çıkabilirsin. O yüzden ben bu uyarıyı yapıyorum. Şimdi şunları geri alayım. Yani burada oyun planını kurarken o zaman şöyle yapman gerekiyor. Şurası da bir destek yine hani onu da söylemiş olalım. Yani döndüğü yer şu bölgeler önemli. Grafiği çok güzel çalışan bir parite değilmiş aslında ama yoğun hacminden dolayı seçtik zaten bunu. Muhtemelen içeride kalan veya kârda olanlar da vardır bunda. Şimdi bu bölgeden aldığın harekette oyun planın nasıl kurgulanmalı? Vişne madenciliğe yatırım yapanlar için bunu söylüyorum. Şuradan hareket başladığında ilk hedef burası bakın. Burası. Fiyat buradan olasılık hesabı yapıyoruz ya buradan bu kez şu aşağıyı isteyebilir. Bu bir ihtimal. İkincisi o zaman biz ne yapmalıyız burada? Şu bölgeye geldiğinde dikkat edip bunun üstünde kapanışlar aramalıyız. Fiyat bunun üstüne çıktı, sonra döndü, burada birazcık oyalandı. O zaman bunun üstünde tutunduğuna kanaat getirip sonraki hedefimizi burayı belirlemeliyiz. Burayı ve burada şu yapı ve durum itibariyle elimizdeki malı yüksek oranda burada kar realizesi yapmalıyız yani burada. Çünkü burası çok riskli bir bölge. Onu söylemiş olalım. Fiyat bunun üstünde tutundu. Yine aynı hareketi yaptı burada biraz. O zaman yeni bir yüksek veya en azından şu bölgenin tepesinin alınmasını bu bölgelere kadar bir hareket ne yapabilirsin? Şöyle bekleyebilirsin. Ama en güzel elinde hiç Vişne Madencilik hissesi olmayan ve buna ileriye dönük yatırım yapmak isteyenlerin
pek bulaşması gereken yerlerde değiliz işin açığı. Ama ben parçalı alırım, buradan bir miktar, şuradan bir miktar alırım, şu bölgeleri beklerim diyen olursa onlar bu şekilde değerlendirebilir. Fazla riske girmeden bu bölgeden ve şu bölgeden değerlendirilebilir. Ama net alım için beklenmesi gereken seviyeler buralardır. Şurası da çok dikkat edilmesi gereken 610 TL seviyesidir diyelim. Bu da kanalımda BIST ile ilgili yaptığım ilk analiz videomdu. Beğendiyseniz videonun altında bulunan beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Çünkü algoritmada, keza ben de bunları önemsiyorum, bana katkısı olacaktır. Kanala katkısı olacaktır. Sizler de fayda bulduysanız videoya beğeni atmaktan, kanala abone olmaktan çekinmeyin dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz pariteler, BIST'te analizini yapmamı istediğiniz farklı pariteler varsa bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.